santim olabilir. Ayrıca daha büyük çalışma yapan arkadaşlarda peyzaj mimarlığı ve çevre elemanları ile ilgili daha geniş çaplı büyük kitle çalışmaları yapan kişilerde de bu metre cinsine gelebilir. Meters diye seçeneğimiz olabilir. Evet, bunları bu şekilde söyledikten sonra bu 3 tane tercihten birisini biz yapabiliriz, daha çok kullandığımız. Mimari tarzda genelde biz zaten santimetreyi kullanıyoruz arkadaşlar. Makinede de milimetris dedik zaten. Ona göre biz bunu ayarlarsak ne olacaktır? Biz blokları çağırdığımız zaman ona göre sorun yaşamayacağız. Bu an gördüğümüz milimetrik seçeneği var. Milimetre seçeneği. Okey. Yani hiçbir şey yapmadan çıktık. Şimdi bunun milimetre seçeneğinin olup olmadığını anlamak için şöyle yapalım. Blok için sadece B yazıp Enter'a bastığımız zaman arkadaşlar burada oluşturacağımız bloğun unit yani ölçü birimi milimetre olduğu gözüküyor. Demek ki biz milimetre tarzı bir çalışmada bulunuyoruz. Onun için burada da onu gösteriyor. Biz bunu şuradan units'ten eğer units yazıp enter'a basıp buradan santimetreye çevirdiğimiz zaman OK basalım. Ve şimdi blok oluşturma komutumuz var. Onu anlatacağız ama onun komutunu sadece kullanmış olalım. Blok için sadece B yazmak yeterli. İşte gördüğünüz gibi burada santimetre olarak blok unit'i değişti. Yani çizimin unit'i oluşturduğumuz neyle alakalı? Sayfa ile alakalı. Yani bu çizim sayfası arkadaşlar santimetre ise oluşturduğumuz blok da santimetrik tarzda olmuş oluyor. Başkası kullanırken onun da çizim ortamı santimetre ise çizim uniti santimetre ise sorun yaşamayacak. Ama milimetre ise ona göre farklı görüntüde olacak arkadaşlar. Şekil büyük gelebilir ona göre. Evet. Şimdi unit dediğimiz zaman unit ve böylece unit diye yazalım arkadaşlar. Burada baktığımız zaman bu ayarları bu şekilde kabul ettik ve şimdi OK diyerek buradan bu çizgi olarak desimal, angel açı olarak da desimal kabul ettiğimizi söylüyoruz. Zaten hepsi için geçerli. Evet, şimdi gelelim. Burada biz ne yapalım? Bir blok oluşturmayı öğrenelim ve o blok oluşturmaya göre çalışmalarımızda bir daha aynı şekilleri çizmemize gerek kalmasın. Onun için de mesela bina ise çizimimiz, çalıştığımız çizimler, o zaman kapı, pencere, işte mutfak, banyo, WC tefrişleri, bunlar koltuklar da olabilir, çiçek tarzı tefrişler de olabilir. Bunlar sürekli yapılması gereken, indirilmesi gereken bloklar. Yani biz bir sefer yapıp saklarsak artık bunları çizmeyle uğraşmayız ve bize de çizimde hız